People say I drive too fast, move too fast, live too fast. Ain't no such thing as too fast for me. People say I drive too fast, move too fast, live too fast. Ain't no such thing as too fast for me. Living at the speed of light, like a bullet. I could be there by the morning. I can't call it, so I ain't got no time to wait it out. I've been down and out for too long, and I ain't got too many options. I drive too fast, move too fast, live too fast. Ain't no such thing as too fast for me. Still alive, but Hadi kızım, görüşürüz. I could be dead by tomorrow. He's got eyes on me. He'll take me soon. He's making room. Günaydın. I ain't got much to lose. Oh, people say I drive too fast, move too fast, live too fast. Ain't no such thing as too fast for me. Too fast. People say I drive too fast, move too fast, live too fast. Ain't no such thing as too fast for me. Living at the speed of light, it's hard to follow. I could be dead by tomorrow. So I'm trying to face it. So why ain't got time to wait? Get out, I've been down and out for too long. Hep beraber demokrasiyi hiçe sayanları bir kez daha milletçe yok saydık. Yok saydık. Yok milletimiz insan. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hak, hukuk, adalet diyerek Türkiye siyasetine yeni bir pencere açmış olmasaydı, ya biz bunları yapma zeminine sahip olamayabilirdik. Bir kere insanların siyasetçilere haklı bir tepkisi var. Türkiye'de siyaset ne yazık ki belirli bir kutuplaştırmanın, farklı bir geliştirilen kendi içinde siyaset dilinin devam ettiği, İnsanlara, vatandaşa dinleyen, anlayan değil, anlatan, kimi zaman azarlayan, kimi zaman ayar veren, onun sorunlarını ona anlatan, vatandaşın sorununu çözmek yerine senin sorununu şöyle çözeceğim diyen bir siyasi iklimden gelmiyor. Türkiye'de bir umut krizi var. Türkiye'de seçmenlerin bir bölümü artık bu ülkede bana yer yok, artık bu ülke düzelmez diye bir umutsuzluğa kapılmış. Bu ülkenin genç, okumuş, yetişmiş, ülkeye bir şey katabilecek 250 bin kişi geçen sene ülkeden ayrıldı. 24 Haziran'ın etkisiyle Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerinin 1/4'ü sandığa gitmemeye de karar vermişti. Vatandaşı dinlediğimizde vatandaşın aslında bize karşı çok açık olduğunu gördük. Bu açıkçası bugüne kadar bir şekilde yapılsa bile eksik yapılmış, örgütlü yapılmamış. İstanbul'da biz ne yaptık? Örgütteki aksak işleyen mekanizmaları yoluna koyacağız. Hayalimiz olacak, inanacağız. Mış gibi iş yapmayacağız.
İstanbul nefes alacak, Türkiye nefes alacak. Bunlar yapılırsa eğer ancak İstanbul'dan geldiler, İstanbul'dan gidecekler sözünün kavramsal olarak altı olurdu. Bütün bu kampanyanın benim nezdimde adı Mission Impossible. Mission Impossible dediğim zaman o sunumda yüzlerin gerildiğini ve hani mutsuz olduklarını hatırlıyorum ama birlikte İstanbul'a ayağa kaldıracağız. İş insanlarına hazır olan iş insanlarına Aslında biraz daha geriye gitmek daha iyi. Ben belediye başkanı seçildikten bir 10 gün sonra birlikte çalışmaya başladım ve ilk bir okula gittik, ilkokula. Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm. Koca bir okul, küçücük öğrenciler Ekrem Bey'e doğru çılgınca koşuyorlardı. Sanki bir popstar gelmiş gibi. İlk başlarda çok doğal, kimsenin tanımadığı biriydi. Yani sonuçta bir ilçenin belediye başkanıydı. Biz önceden arkadaşlarımız gidip onu tanıtıyorlardı önden gidip. Yani işte arkadan gelen başkan adayımızdır vesaire diye. Şimdi adım attığı andan itibaren etrafında çok büyük bir kalabalık oluşuyor. Az önce oy kullanmaya gitti. Yani oradaki izdamını görmeniz lazımdı. seçim kampanyalarında genellikle zannedilir ki bir proje kazanır, program kazanır ya da ideoloji kazanır. Oysa ki seçimleri kazananlar bunlar değildir. Seçmen bir ideolojiye, partiye ve programa bakar ama öz itibariyle bir adaya oy verir. Seçimleri adaylar kazanır, adaylar kaybeder. Bir yudum alayım. Çok güzel. Hakkını helal et. Hayırlara vesile olsun. Günün sonunda her şey çok güzel olacak. Ekrem Bey bu dönem Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmayı düşünmüyordu. Haklı ve anlaşılır gerekçelerle. Çünkü Ekrem Bey de bir şey olmak için siyaset yapan birisi değil. Şimdi bana diyorlar ki Ekrem İmamoğlu'nu siz mi çıkardınız? Ekrem İmamoğlu'nu kim çıkardı biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu İstanbul halkı çıkardı aslında. Genel merkezin yaptığı araştırmalarla da örtüşüyor. O zaman bu bir istek ya da bir şey olmalıyım duygusuyla değil, bu bir görev. Ekrem Bey de ne mutlu ki bu görevden kaçmadı. Yani Ekrem Bey'i yapan çeşitli momentler, çeşitli anlar var. Bunlardan bir tanesi 31 Mart gecesidir. Hak yemem ama hakkımı da yedirmem çıkışı ve o gece defalarca canlı yayına çıkarak duruma müdahale etmesi. İkincisi o gün yaptığı 6 Mayıs gecesi yaptığı konuşma. Ekrem Bey'in yani bir kahramanın yolculuğunda o kahramanın kahraman olmaktan çıkıp efsane haline gelmesine neden oldu. 31 Mart'tan sonra 6 Mayıs süreci ve bugün yaşadıklarımız muazzam bir şey var ama kimse unutmasın. Ekrem İmamoğlu seçimi 31 Mart günü saat sabah 8 ile 17 arasında oyunu kullanan insanlarla kazandı zaten. 6 Mayıs'ta çok büyük bir hukuk yoluyla, sandık yoluyla bir halkın iradesine darbe yapıldı. Hakikaten Türk hukuk ve yargı tarihine bir kara leke olarak yazıldı. Yüksek Seçim Kurulu'nda saatler süren seçim... Kısa bir değerlendirme alabilir miyiz efendim? İyi akşamlar. Sevgili seyirciler, Yüksek Seçim Kurulu kararını verdi. İstanbul düğümü çözüldü. 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çoğunluğuyla Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin İstanbul çok önemsediğimiz için Binali Yıldırım Bey. Bu şehri çok sevdim. Biz yola çıkarken bir kahramanın yolculuğu tarif ettik. Başta bir kahraman yaratalım ve bu kahramanı seçmenler, yani bu ülkenin vatandaşları, bu şehrin vatandaşları sevsinler. Anadolu Ajansı neden veri girmiyor? Bu sonuca göre seçimi kazandı. Hak yemedim yemem ama hakkımı da yedim. İstanbul'u kazandığımız ortadadır. İstanbul'da kesinlikle bir şeyler oldu.
Yüksek Seçim Kurulu'na olağanüstü itirazda bulunduk. Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası da iptal edildi. Mındar olmuş bir seçim. Her şey daha güzel olacak mı? Çok basit. Çünkü çaldılar. Biz tebrik etmesini biliriz. Ancak seçimin patronu YSK Adaletli bir kararla milletimizin yüreğine su serpmiş. 31 Mart'ta sandıktan çıkan irade dün masa başında gasp edildi. Öyle bizim hayallerimiz öyle bir gecede yıkılacak hayaller değil. Biz bu millet için, bu memleket için hayal kuruyoruz. Aslında kahramanın yolculuğunda kahramanın elinden bir takım şeyleri almak, onu kaybeden duruma getirmek gibi bir şey oldu ama şimdi bütün kahramanın yolculuklarında, mitolojide olsun, Yeşilçam filmlerinde olsun, Hollywood filmlerinde olsun, efsanelerde olsun, kahraman bir yere gelir, bir şeyleri kazanır, sonra bir anda bir başka problemle karşılaşır. Sadece bir yerel siyasetçi ve yerel bir pozisyona adayken Ekrem İmamoğlu birdenbire Türkiye'deki demokrasi ihtiyacının, Türkiye'deki özgürlük ihtiyacının ya da Türkiye'deki adalet ihtiyacının sözcüsü ve sahibi haline geliyor. Biz adalete savaş, demokrasiye inançlıdan Türk gençliğiz. Buradayız. Hep beraber çalışacağız. Yolumuz uzun. Heyecanımız yüksek. Gençliğimiz var. Gençliğimiz var. Sanatçımız konuşamazmış, konuşacak, konuşacak, konuşacak. Konuşma vakti artık. Artık konuşma vakti. katılmayan adet. Bu ülkede karar vericiler gaflet, dalalet, hatta ihanet içinde olabilirler. Ekrem İmamoğlu gerçekten sert bir konuşma yapıyor. Konuşmasının önemli bir bölümünü ekrana getirdik. Biliyorduk ki medya bizi hiç vermeyecek. Hele pozitif olarak hemen hemen hiç vermeyecek. O zaman ne yapmak lazım? Buna göre bir oyun planı kurmanız lazım. İki kampanyayı da çok iyi yürüttüğümüzü düşünüyorum ben gerçekten. İlk kampanyadaki sosyal medya ayağını da İstanbul'un %14'ünün tanıdığı insanı 31 Mart itibariyle %93 tanınırlık seviyesine getirdik. Ekrem İmamoğlu bugün yaşayan en çok sevilen siyasetçi. Türkiye'nin hani rockstarı neredeyse. Bütün selebritilerden daha fazla bir hayran kitlesi var. Aslında ömrümüz bu makam aracının içinde geçiyor. Çünkü kendisi makamda oturan biri değildir. 5 yılı aşkın bir zamandır da şimdi olduğu gibi evden beraber çıkarız. Bu akşam biraz daha farklı kazanacağımızı düşünüyoruz. Çeyrek kala çıkacağım dedi. 5 dakika sonra çıkar. Siz karşılayabilirsiniz yani. Ben evime geçiyorum. Günaydın. İyi, nasılsınız? Tabii ki. Güzel kızım. Senin adın ne? Çok tatlı. Çık bakalım yavrucuğum. Ben onun yanındayım. Zafer tıraşı mı bu? Ben seçimleri hiçbir zaman zafer olarak görmem. Kravatta bağlayalım mı Selçuk? Kravat tarzına da ne diyeyim hani hastayım. Uzun yıllardan beri ben bağlıyorum desem. Müthiş bir yani başlangıç noktasındayız. Bu akşam bir inşallah ülkemiz adına mükemmeli yakalayacağımız bir başlangıç. Yola çıkarken demiştim, siz koşarsanız millet için, millet de arkanızda milyonlarca insan birikir sizinle koşmaya başlar demiştim. Bugün onun gerçek olması muazzam bir şey. İhtiyaç bazen insanları doğurur, insanları ortaya çıkarır. Ben olmasaydım başkası olurdu. Ne flaşı var?
maşallah. Gözüm bir şey büyümüştür göz şeyim. Vallahi müthiş. Hocam bak anında hediye. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Konuşması. Görüşürüz. Veysel'im görüşürüz. Görüşürüz Halicim. Demokrasi ve adalet davasına inanan yürekli İstanbul gönüllerine, yanımızda duran tüm partililere, HDP seçmenlerine, Milliyetçi Hareket Partisi seçmenlerine, AK Partili seçmenlerine, Saadet Partili seçmenlerine, Şöyle bakabilir miyiz efendim? Sizleri daha fazla bekletmeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu anons ediyorum.
Merhaba. Ben birkaç imza atsam sonra devam etsek olur mu? Bunun bir istatistiğini tutalım bari ya. Ayda kaç saat imza atacağız? Noter için değil yani. Ondan sonra bu işi hafifletmemiz lazım. İmzanız çıkınca başkanım bir kısmı hafifler. Ne? Elektronik imza başlayınca bir kısmı hafifler. Ben ilk Beylikdüzü'nde belediye başkanı olduğumda fotoğrafı asmıştım. Çünkü çok sevdiğim bir fotoğraftı. Özellikle bir vatandaşın gözüne bakarak onu dinleyen, onu hisseden bir duruş olduğu için çok beğenmiştim. Birkaç ay sonra bir tabloya dönüşmesini arzu ettim ve bir ressamımız vardı Beylikdüzü'nde. Hatta İran asıllı İranlı bir ressam. Çok beğendim ve astım. Hep böyle çünkü ben de öyle dinledim insanlar. Öyle olmaya çalışıyorum. Günde bazen 200-250 görüşme yapıyordum. Sabah 6-7'de başlayıp akşam 7-8'e kadar. Ve inanın herkes de böyle tek tek yapacağımız işi yapardık. Yapamayacağımız işte niçin yapamayacağımızı vatandaşımıza anlattık. Bu bir aslında yönetişim felsefesi. Burada iki resim vardı ki biz Sayın Cumhurbaşkanı resmi yine orada var. Dolayısıyla burada öyle bir ikili çalışılmış. You ask me why it is I come to you when someone else is just as good. I asked them but they said the same. Didn't even ask my name. Explain to me just what it is you stand to lose. Spend a minute in my shoes. Don't you feel like you paid your dues already? Hadi hakkınızı helal edin. Ve son olarak tabii ki 6 Mayıs'da insanlara yaptığımız açıklamayla süreç artık bir başka boyuta evrildi. Yani bu 3 pozisyon benim artık insanlara bambaşka bir sorumlulukla görevime sahip çıkmanın, çalışmanın gerektiğini hissettiğim o 3 önemli aşamaydı. Yani başlangıcında yerel seçimdi, Aralık ayında. Ama yerel seçimi başka bir boyuta taşıyan biz değiliz. Aslında rakibimiz ve rakibimizin etkin kuvvetleri. Doğru muydu? Doğru değil. Beka demişti. İstanbul seçimi bir beka sorunudur. Yani bu başka bir boyutlandırma olur. Her ne kadar biz o konulara girmedik, mevzuya müdahil olmadık, kendimizi dahil etmedik, konuşmadık ama toplum bunu tabii ki ister istemez konuştu. İmamoğlu 31 Mart'tan sonra çok bir şey değiştirmedi. Söylemlerini de değiştirmedi. Milletin kalbine dokunan ama olumsuz anlamda dokunan iktidar oldu. Kardeşim sen benim inancımı kullanarak, sen benim etnik kimliğimi işine geldiği zaman, işine geldiği şekilde kullanarak ya da senin gibi düşünmeyenleri tırnak içinde terörist ilan ederek ya da üniversitelerde farklı bir şey söyledi diye o insanları üniversiteden atarak bu iş olmuyor. Ben bunu gördüm dedi. Bence bu seçimin en kıymetli şeyi buydu. Zillet, illet, vatan hainliği bunlar çok ağır kavramlar. Sonuçta bu siyasi partidir. Bunlar siyasi partilerdir. Nedir iddiaları? Biz bu ülkeyi kendi metotlarımızla çok daha iyi yönetiriz. Ve bu işledi, bu çalıştı. Bu Türkiye'deki siyasetin, siyasi parti anlayışının da dilini değiştirecek. Benim çok net karakterimde olan şey, parti benim için hizmete dair bir araçtır. Asla amaç değildir. Bunun değişmesi lazım. Ve her zaman millet siyasi figürlerin önündedir. Onun için bu bir demokrasi zaferi. Bu çok önemli. Yani ülkenin gelecekteki demokratik sağlığı açısından çok önemli. Yani biz rekabet eden partilerin veya o partinin seçmenlerinin düşmanı değiliz. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak zaten aslında biraz daha ulusal bir platforma oturmanız anlamına geliyor. Çünkü İstanbul 16 milyon nüfusu var. O 16 milyon etki alanına Türkiye'ye baktığınızda aslında artık sizin Türkiye takip eder durumdasınız. Benim için bana katacağı en önemli duygu sorumluluk. Yapacağım her iş ve eylemin, yapacağım her uygulamanın Türkiye'de kötü ise negatif sonuçlar olacağını, iyi ise çok pozitif sonuçlar olacağını bilen bir yönetici. Çok düşüneceğiz, çok iyi insana, uzman insana soracağız ve doğru kararlar alıp
doğru işler yapacağız. Bakın bunu biz 5 yıl sonra, 7 yıl sonra, 10 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda 23 Haziran'ın önemini bir kez daha anlayacağız. Çünkü bu bir değişimin de başlangıcı. Bundan sonrası için belki şunu söyleyebiliriz. Kahramana zorluk çıkaracak her güç kendi aleyhine çalışacak demektir. İstanbul'da son 40 yılda seçilen bütün belediye başkanlarından daha yüksek bir oy oranıyla ve Türkiye tarihindeki en yüksek oy adediyle seçilmiş bir siyasetçi var karşımızda. Bunun hizmet yapmasını engelleyecek herkes bilsin ki bu kahramana, bu siyasetçiye daha fazla yardım ediyor olacak. Ben şeffaflığın önümüzdeki süreçte tüm konularda, tüm konuların sorunlarıyla ilgili müthiş çözüm oluşturacağını görüyorum. Kimse bu millete rağmen hareket edemez. Kimse milletin lehine olmayan bir eylemde bulunamaz. Şeffaflık, yapılmak istenen, iyi niyetli olmayan davranışlara dair bir çözümdür. İkincisi, ben Sayın Cumhurbaşkanı 1994'te Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda ne kadar sembolikse ben de en az o kadar sembolik. Pray on just a little